...17 Temmuz 2025 sabah 6, 4 gündür sığındığımız Monemvasia limanından bugün ayrılıyoruz. Küçük Ümitburnu diye bilinen Malea burnunu geçeceğiz. O yüzden sabah bu kadar erken yola çıkıyoruz. Rüzgarlar başlamadan burnu geçmek istiyoruz. Sarı halatlarla karaya bağlanmıştık. Yan teknemizden kolayca ayrıldık. Hiç hava yok. Güneşle birlikte yola çıkıyoruz. Hoşça kal Monemvasia. Çok hayran kaldık sana. Saat 6:25. Güneş kendini önce denizden sonra ufuk çizgisindeki bulutların arasından kurtarırken arkamızda gerçek bir hayal şehri Monemvasia. Burak'cığım turuncuları giymiş. Güneşle birlikte tam bir turuncu adamsın. Üstündekiler de suratına yansıyor. Gerçekten böyle havuç. Trump mı? Saçları geçsin. Lapiska saçlarından sen sorumlusun. Lapiska saçı buradan olsaydı o da olabilirdi yani. Sabah saat tam 6'da çıktık yola. Küçük Ümitburnu denilen buruna doğru gidiyoruz. Malea burnu. Gerçi bu konuda bir Matapan mı Malea mı Neşe'yle çatışma halindeyiz ama aslında Matapan deniyor. Neşe ısrarla ilk burun daha ciddi diyor. Ona göre Küçük Ümitburnu Malea burnu. 2400 devirde gidiyoruz ve hızımız da 6. Yaklaşık 2,5 saat sonra tam burunda olacağız. Bütün burunlarda olduğu gibi aslında bu burunda da ekstra yani Küçük Ümitburnu denmesinin sebebi birazcık da o. Yüksek tepelerden inen hızlı rüzgar akıntıyla birleşip eğer karaya çok yakın geçecek olursam, buruna çok yakın geçecek olursam ciddi olarak yelken yırtmaya, bumba kırmaya, tekneyi yatırmaya hatta batırmaya kadar sonuçları olabildiği söyleniyor. Böyle bir şey ne kadar yaşanmış ben bilmiyorum ama Tarihte bayağı yaşandı. 1910'daki kayıtlara göre böyleymiş. İnşallah o günden bugüne biraz ehlileşmiştir. Tavsiye edilen 3 mil açıktan geçmek. Bunun birinci nedeni şiddetli akıntıdan etkilenmemek. Kıyıya yakın dalgalardan ve farklı yönlerden gelen dalgalardan çok fazla etkilenmemek. Ayrıca dik yamaçlardan hızlanarak inen rüzgardan, civarnalardan etkilenmemek veya bu etkileri daha aza indirgemek. Kaç saat yolumuz var? Bu hızla gidersek herhalde 5 saatlik falan yolumuz var veya 6 saatlik diyelim. 6-7 saat aslında planladığımız 7 saatti ama bizim normalde seyir hızımız ortalama hep 5 mil olarak düşünüyoruz. Bu sefer daha hızlı gidelim istediğimiz için daha yüksek devirde birazcık gidiyoruz. 6 mille gittiğimiz için süre birazcık kısalabilir. İnşallah herhangi bir ekstra durum olmaz da 5 saatte, 6 saatte, 7 saatte geç olsun güç olmasın diyelim. Kaç litre alacağız? 2100-2200 devirlerle giderken saatte 2 litre civarında yapıyor motorumuz. 29 beygir bir Yanmar motora sahibiz. Oldukça düşük sarfiyatlı kendisi ama tabii gücü de oldukça yüksek sayılmayacak bir güç. Çok sert havalara, çok sert akıntıya, denize girmediğimiz sürece bizi kurtarıyor. Ama tabii ki sert durumlarda performansı düşüyor oldukça. Dediğim gibi şu anda saatte 2 litre yakarak herhalde 6-7 saatte 12-14 bilemedin 15 litre mazot yakarak hedefimize varacağız diye umut ediyoruz. 15 litre bizim neredeyse Türkiye'den buraya gelirken yaktığımız mazot kadar mazot. Tabii o kadar değil, birazcık abartıyorum. Herhalde bir 80-90 litre falan yakmışızdır şu anda Marmaris'ten işte Mora Adası'nın Malea burnuna kadar olan kısımda. Hadi bir 10-15 daha ekle 100 litreyi bulmuş olacağız yani. Ben teşekkür ederim Neşe Hanım. Sizinle sohbet etmek çok büyük bir zevkti ama sizin sesiniz muhtemelen hiç çıkmadı. Ben kendi kendime deli manyak sorulara cevap veriyorum şu anda.
Mora Yarımadası'nın çok korkulan Malea Burnu'nu 3 mil açıktan geçmek üzere motor seyrimize devam ediyoruz. Kaynaklarda bu burnun özellikle kuzey-batı rüzgarlarında yüksek tepelerden inen civarnaların yelken yırttığını, rüzgarların çok şiddetli estiğini, hatta gemi batırdığını, özellikle burnunda oluşan karışık dalgaların tekneleri çok zora soktuğunu okuduk. Açıkçası biraz da tırstık. O yüzden de sabahın 6'sında olabilecek en sakin havada burayı geçmeyi planladık. Son 3-4 gündür Monemvasiya'da bekliyorduk limanda. 20'nin altında değildi, sertti, şiddetliydi rüzgarlar. 28-30 knotları gördük. Liman içinde olduğumuz için çok hissetmedik. Havayı bekledik. Motor seyri yapmayı çok sevmememize rağmen burayı yelkenle değil motorla geçmeyi planladık. Onun için de en sakin havayı kolladık. Şu anda da gayet sakin bir şekilde geçiyor gibiyiz. Yani daha yaklaşıyoruz gerçi. Nereden baksanız bir 2 saatimiz daha var. Saat şu anda 8. Sanıyorum 10 civarı burnu dönmüş oluruz. Çok heybetli, ihtişamlı gözüküyor gerçekten. Umuyoruz erken konuşmadık. Sakin bir geçiş olacak. Geçtikten sonra Elefonisos adasında, Türkçe de Paşa Limanı olan adada mola vereceğiz. Adanın biraz keyfini çıkarmayı planlıyoruz. Bir sonraki buruna kadar gene hava bekleyeceğiz. Orası da Matapan burnu. Orası da meşhur bir burun. Gene bir sakin havada geçmeyi planlayacağız orada da. Bakalım, Elefonisos'ta biraz bekleyeceğiz. Sana saygı duyuyoruz Malea burnu. Demir küremizi astık. Elefonisos Paşa Adası'nın doğusundaki koya demirledik. Denizin rengi muazzam. Biz geldikten sonra da teker teker başka tekneler gelmeye başladı. Burak bademi çıkarmak için hazırlıklarda. Yaklaşık 6 saatlik motor seyri yaptık. 7 saat planlıyorduk, 6 saat seyir. 7 saat planlıyorduk, 6 saat motor seyri yaptık, 45-50 dakika demir atmaya cebelleştik. Demir atma konusunda istikrarlı bir çift olduğumuzu düşünüyorum. Genelde ilk seferde tuttururuz. Dip çok net gözüküyor, kum gibi gözüküyor ama altında muhtemelen çok büyük bir kaya bloğu var. Bayağı büyük bir alanda cebelleştik, beceremedik. Güney tarafı daha rahat. Haydi bakalım Herkül adam, at botumuzu. Geleyim mi yardıma? Beceremiyorum. Kamera var diyedir. Bir badem kolay karaya çıkmıyordu. Dördüncü tekne de geldi. Sabah o kadar erken yola çıktık ki biz buraya ulaşan ilk tekneydik. Bizden başka kimse yoktu demir attığımızda. 19 Temmuz 2025 Cumartesi sabah 6. Elefonisos adasının doğudaki limanından demirimizi alacağız. Matapan burnunun doğusundaki korunaklı liman Port Caio'ya doğru yol alacağız. Yaklaşık 5 saatlik bir motor yolculuğu planlıyoruz. Çünkü yelkenimizde ufak bir yırtık var. Balenin olduğu yerden bir atma var. Yelkeni çok zorlamak istemiyoruz. 50 metre zincir kolay çekilmiyordu. Evet. Çapamız yerinde. Bira bismillah. Elefonisos adasının doğudaki koyundan ayrılıyoruz. Rotamız Port Caio. Haydi hayırlı seyirler. Allah selamet versin. Evet, selametle aşkım. 6.15'te çıktık yola. Bu koyun enteresan bir dip yapısı var. Kum gibi görüyorsunuz ama aslında altı komple düz kaya. Koyun bu tarafında daha çok kumluk alan var ve bir de haritada gördüğümüz kadarıyla bu tarafında, orta tarafta daha çok kaya, düz kaya. Biz 8,5 metreye attık demirimizi ve 50 metre koluma verdik. Günün ilk ışıklarıyla teknemizin rengi altın saatlerin etkisiyle hafif sarıya döndü. Bana çok güzel göründüğü için çekmek istedim. Bu güzelliği daha da arttıran iki güzel karım, kızım ve Vira Badem, 3 hanım, kutsal üçleme.
Matabanburnu öncesi son durağımız, son gece geçireceğimiz yer Porto Caio. Herkesin de zaten bu geçişi yapmadan evvel durakladıkları yer. Şu köşeyi döneceğiz, içeriye gireceğiz. Bu tarafta Matabanburnu. Porto Caio'dayız. Yaklaşık 1 saat sürdü demirimizi tutturmamız. Herhalde 5-6 deneme yaptık. Şimdi Burak çapayı kontrole gitti. 1800 devirde sağlamasını yaptık. Tuttu gözüküyor ama yine de emin olmak istedik. 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü. Saat 6'ya çeyrek var. Koy hızla doldu. Restoranların önü en az civarna alan kısım olarak yazıyor. Rüzgarın akşam saat 8-9 gibi hafiflemesini bekliyoruz. Bu bölgenin doğalı bu. Rüzgar saat 1-2 gibi başlıyor. Akşamüstü sertleşiyor. Sonra saat 8-9 gibi de duruluyor. Bu taraf koyun az rüzgar alan tarafı. Zaten şu tarafa döndüğümde kuzucuklardan anlayabilirsiniz. Buradan sağlam rüzgar indiriyor. Özellikle batı ve kuzeybatıdan gelen rüzgarlardan bu bölgeye demir attığınız zaman daha fazla etkileniyorsunuz. 20 Temmuz 2025 Pazar. Sabah 5:50 Porto Caio'dayız. Burak bademi karaya götürdü. Birazdan yola çıkacağız. 3 gündür sabah 5.30'larda uyanıyoruz ki Mora Yarımadası'nın Küçük Ümitburnu diye adlandırılan Malea Burnu ve Matapan Burnu'nu geçebilmek için. Sabah çok erken yola çıkıyoruz rüzgarlar başlamadan. Siz bakmayın şu anda buranın bu kadar süt limanı olduğuna. Dün akşam burası kopuyordu. Gerçekten çok stresliydi. Bayağı civarına indiriyor burası. Porto Caio'yu çok sevimli bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama şu anda inanılmaz huzurlu. ...20 Temmuz sabah saat 6'yı çeyrek geçiyor. Son 2 gündür olduğu gibi bugün de sabah erkenden kalkıyoruz ve rüzgar yokken, hava durgunken yol almaya gayret ediyoruz. Bugün de Porto Caio'dan demirimizi aldık. Dün buraya gelirken gayet iyiydi. Fakat demirimizi attıktan sonra akşam 8'e kadar, 9'a kadar gittikçe arttı rüzgar. Ve herhalde 30'lara kadar falan yükseldi. Çevresi gerçekten çok yüksek tepelerle kaplı. Ve rüzgarın nereden estiği hiç belli olmuyor. Tepelerden inen rüzgarlar iyice gücünü arttırarak ciddi sizi tokatlıyor resmen. O kadar sert vuruyor. Oldukça geniş sayılabilecek bir alan olmasına rağmen birçok tekne geldi, bağlandı. Hatta bir İtalyan ve Alman teknesi o kadar sert rüzgarda sürekli bordaya gelip birbirlerine temas edip ayrıldılar. O kadar yakındı birbirine. Ve sonradan gelen Alman teknesi anlaşılmaz bir şekilde İtalyanları çok rahatsız ettiler. Geldiklerinde hava aydınlıktı. Rahat rahat yeniden demirlerini alıp gidip daha farklı bir yere atabileceklerken rahat hiç insanları rahatsız ediyor muyuz? Daha büyük problemler yol açabilir miyiz? Geceliğin karanlıkta demirimizi toplayıp tekrar başka yere atmak zorunda kalır mıyız gibi şeyleri düşünmeden gayet takıldılar öyle. Ama çok şükür herhangi bir problem olmadı. Saat 10-11 gibi hava ancak düşmeye başladı. Sonrasında rahat bir gece geçirdik. Burası coğrafya olarak gayet enteresan bir coğrafya. Şu kadarcık bir giriş var. Burası tam kuzeydoğu yönüne bakıyor ve dün gece de rüzgar o tarafa doğru da döndü. Buradan solugan da aldık o yüzden. Yine de çok da dert olmadan stresli, sıkıntılı da olsa geceyi atlattık. Buraya gelmeye sadece işte Mataban burnunu dönerken son durak noktası olarak durmak mecburiyetindeyseniz gelinir. Onun dışında gelmeye gerekecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buradaki enteresan binalar dikkatimizi çekti yalnız. İtalya'daki San Gimignano'daki gibi kule şeklinde evler var. Şurada tepede bir tane var mesela. Bu tarafta da çok yüksek kuleler değil ama kule enteresan evler var. Orada bir de kale var. Buranın kalesi oldukça yıkıntı durumda. Şurada da bir tane mağara varmış. Buradan çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz sancağa döneceğiz. Ve herhalde 15-20 dakika içinde de Matabanburnu'nda olacağız. Zaten şurası da burnun doğuya bakan kısmı. Elveda Porto Caio. Bir daha görüşmek isteyeceğimi pek zannetmiyorum. Güneşin doğumunu izlemek gerçekten çok keyifli bir şey. 3. gün üst üste güneşten evvel kalkıyoruz. Güneş bizden sonra doğuyor. Adem, uykunu alamadın mı bebeğim? Anne çok erken kalkıyoruz 3 gündür. Meşhur Matabanburnu doğuya bakan yüzüne doğru gidiyoruz. Kazasız belasız güzel bir geçiş yaparız umarım.
Ve Matapan burnunun ucu göründü. Açığından geçeceğiz. Paralel gitmeye devam ediyoruz. Paralel evrendeyiz. Matapan burnunu bordulamış durumdayız. Burada tabii ki dalgalar birazcık artmış durumda. Rüzgar gayet düşük, 2 civarında esiyor. Ama dün geceden kalma ölü dalgalar, her yönden gelen dalgalar burada kesiştiği için böyle bir çapraşık durum var. Gördüğünüz Matapan feneri. Bitmeyen Matapan burnu yapmışlar. Çamaşır makinesi gibi bir denizde yol alıyoruz. Sabah 6'da yola çıktık. Saat şu anda 8.30. Matapan burnunu geçtik aslında. Bu burun Mora'nın, Matapan burnunun da içine alan çıkıntısı oldukça geniş bir alan. Yaklaşık 2 saattir dönmeye çalışıyoruz. Bu burnu da dönünce Mora'nın son körfezi olan Mesiniakos körfezine gireceğiz. Ve onun en kuzey ucundaki Kalamata'ya gitmeye çalışacağız. Orada yelkenimizi tamir ettireceğiz ve teknenin ihtiyacı olan diğer şeyleri halledip yolumuza devam edeceğiz ve Kuzey İyon Denizi'ne çıkmaya çalışacağız. Lakonikos körfezini hızlı bir şekilde geçmiş oluyoruz. Bir uçtan bir uca, Malaya ve Matapan burnunun arası. Kalamata'ya yaklaşırken karşımızdaki şehir Kalamata. Sabah 6'da Porto Cayo'dan yola çıkıp Mora Yarımadası'nın Matapan burnunu geçip Kalamata'ya doğru yol alıyorduk. Saat 2 gibi Kalamata'ya varmak yerine saat 1.30 gibi Kitreyiz diye bir koya geldik. Şehre girmek istemedik. Çok sıcak, çok erken yola çıkmıştık. O yüzden şehrin sıcaklığı yerine uygun bir koyda demirimizi atalım, biraz serinleyelim, kendimize gelelim. Burası gerçekten çok güzel bir koy. Karşısı Kalamata. 5 nautical mil uzaklıktayız Kalamata'ya. Yani bir saatlik bir mesafemiz var. Şu anda civarına indiriyor. Burası da biraz rüzgarlı oldu. Geldiğimizde biraz daha sakindi. 5,5 metreye attık demirimizi. Dip kum. Çok rahat bir şekilde çapamızı tutturduk. Doğası çok güzel. Tepeler zeytinlik. Kalamata'ya gittiğimizde Kalamata zeytini de deneyeceğiz. Anlaşılan bu koy Kalamatalıların tercih ettiği bir koy. Çevrede plajlar var. Burayı bize geçen sene Cardemena'da, Costa tanıştığımız ve Kalamata'da tekneleri olan Sabine tavsiye etti. Şu ana kadar oldukça memnunuz. Hatta bu akşam burada kalmayı planlıyoruz. Kitreez'de ufak bir balıkçı barınağı var. Çevresi park yeri gibi kullanılıyor. Sahilde yan yana birkaç tane taverna ve kafe var. Aynı zamanda bu taraf beach, tavernaların önü. Burada da tekneler alargada. Badem, bak arkadaş var. Bak arkadaşım, bak bakalım. Oynayacak mı seninle? Bak bakalım oynayacak mı? If you play the skipper here, the skipper is super because it's full day. Sakin. Better to also have your Seninki günlerdir kendi cinsini görmediği için. 21 Temmuz 2025 Pazartesi sabah 7.30-8 suları. Burak yelkenimizi sökmeye çalışıyor. Yelkenimizin balen kısmında ufak bir sökülme var. Bugün Kalamata'da onu yelken tamircisine bırakacağız. Derli toplu çıkarmaya çalışıyorum yelken basmadan da. Sıkışık olmadan. Dar alanda kısa paslaşmalar diyorsun. Yelkeni basmadan sökmeye çalıştığı için biraz meşakkatli oluyor. Diğer bütün bağlantılarını söktüm. Jamadanların önden arkadan bağlantılarını, bütün köşelerdeki şeyleri, U kilitleri hepsini söktüm. Sadece burası kaldı. Arabalarda çıktı mı yelken boşa çıkmış olacak. Sonra Toplayacağız. yandaki lazyback'in son tutan parçasını da açınca oradan aşağı fırtırıya uyaracağız.
Eğer unuttuğum bir parça yoksa bana. Yoktur herhalde. Sen titiz adamsın. Düşünmüşsündür. Ve de sonuncu. Yelken torbasının bir tarafını indirince yelken pıt diye indi aşağıya. Palenleri sökeceğiz. Sonra da yelkeni teslim edilmek üzere katlayacağız. Balenin olduğu yerden bir sökülme var. Bunu fark ettiğimizden beri yelken açmıyoruz. Daha da ilerlemesin, problem yaratmasın diye. Bunu dikecek. Muhtemelen üstüne de bir parça isteyeceğiz. Daha önce de bu aynı problemi yaşamış. Buna bir tamirat yapılmış. Biz yelkenlerimize düzenli bakım yaptırıyoruz ama bu tamiratı biz yaptırmadık daha önce. Belki de gördükleri için yaptılar. Evet. Diyorsun. Gayet temiz bir parça benziyor. Biz görmedik de adamlar gördü. Eklediler. Belki de. Dördüncü balende. Ve bitti. Şimdi topla. Kaplayacağız bakalım. Dar alanda bir kaplama. Evet, katlama. Bu kadar alanda Evet, bu da... mükemmel yelken katlayabileceğimizi düşünüyorum. Haydi bakalım, bu işte bitti. Saat 10'a 10 var. Kitreiz'den ayrılıyoruz. Sabah yelkenimizi söktük. Bugün tamire götüreceğiz. Kalamata'ya gideceğiz. Bu koyu çok sevdik gerçekten. Çok rahat bir akşam geçirdik. Dip kum. Gerideyim. Komut geldi. Şu anda boştayım. Burası gerçekten keyifli bir koy. Dip kum. Çok rahat çapa tutuyor. 5,5 metreye çapamızı attık. 30 metre kadar zincir saldık. Çok hafif bir ölü dalga aldı dün akşam ama dün akşam hiç doğru dürüst rüzgar yoktu. Evet, çapamız çıkmış. Yol verebiliriz artık. Ayrılıyoruz ve Kalamata'ya geçiyoruz. ...22 Temmuz 2025 Salı sabah. Güneş dağın arkasından yeni çıkıyor. Kalamata limandayız. Limanın içindeyiz. Aborda olduk. Dün geldik. Yelkenimizi tamire bıraktık. Bilgisayarımızı tamire bıraktık. Ve ikisinin de olmasını bekliyoruz. Kalamata'yı sevdik. Çok güzel bir şehir burası. Limanın içi çok sevimli olmasa da limandan çıktıktan sonra her türlü ihtiyacınızı görebileceğiniz çok güzel kafeleri, beach barları olan son derece sakin, insanların güler yüzlü olduğu bir şehir. Limanın hemen yanında da Kalamata Marina var. Bugün gidip görüşeceğiz yüz yüze. Bu marinada konaklayabilir miyiz, kışı geçirebilir miyiz diye. Şu anda yer yok. Eylül'de tekrar sorun dediler. 23 Temmuz 2025. Dün yelkenimiz tamirden gelmişti. Şimdi Burak, Ayhan Kaptan'ın da yardımıyla yelkenimizi takıyor. Kolay gelsin Burak Kaptan. Şimdi sana hemen Zeynep bastık koyuyorum. O senin neşeni yerine getirir. Neşem geldi benim zaten. Çok tatlısın. Ben de sana börek aldım. Oh yaşa. Camadan anahtarlarını mı takıyorsun? Bu da birinci camalımız. Onun halatını da salsan abi. Sarı griye. Yatıyoruz. Orsa seyri. Şu arka köşeyi bu tarafa doğru germeye yarıyor. Bunu bilhassa boşladım ki ön taraftaki takmam gerekeni takabileyim diye. Onu şimdi geriye tekrar çektirmem gerekecek. Köşelerin adlarını falan unutmuşum ya. Bunun adı neydi? Ne yakasıydı? Gün görmez yaka. Gün görmez. Köşe abi. Köşenin adını hatırlamıyorum. Madem biz rüzgara dönemiyoruz, o zaman Bumba rüzgara döner. Çok hafif bir rüzgar çıktı. O yüzden Bumba'yı saldık rüzgara doğru. Ben de sana buradan destek atayım.
Şans eseri yolumuz bu küçük cirocuya düştü. Aslında cirocu da değil, suvlakici yani kebapçı. Tam eski kilisenin karşısında. Tabak çok güzel gözüküyor. Bileğimin ısırık kokuyor. Sivrisinek saldırısı altındayız şu anda. Yemek öyle çok muhteşem değildi ama ambiyans olarak gerçekten çok şirin bir restoran. Yani yemeği de standarttı diyelim. Fakat şu 1000 yıllık kilisenin dibinde yemek yemek gerçekten keyifliydi. Şurada da bir çeşme var. O çeşmenin dibinde oturduk. Tam tarihi kilisenin önünde. Çok sevimli bir aile işletmesi. 3-4 gündür Kalamata'dayız. Burak'ın bilgisayarı bozuldu. Bilgisayarı için parça bekliyoruz. Kalamata'nın bu bölgesi bizi çok şaşırttı. Bu bölge tarihi bir dokuya sahip ve çok sevimli. Akşam özellikle sıcak çekilince ve insanlar dışarıya çıkınca oldukça canlı bir atmosferi var. Yemek yediğimiz yerde tam şuradaki dükkan. Badem. Badem sıcaktan ruhunu teslim etmek üzere. Kalamata'daki 5. günümüz. Sahile geldik, plaja. Burak'ın bilgisayarı tamirde. Parça bekliyoruz. Hala yapılamadı. O yüzden buralardayız. Kalamata'da bir hafta 10 gündür mahsur kaldık. Ne yazık ki bilgisayarımız arızalandı. Tamiri için bekledik fakat geri döndüremiyoruz kendilerini. Bugün yeni bilgisayar siparişi verdik fakat yeni bilgisayarımızın gelmesi de en az 2-3 gün süreceği için yine burada bekliyor durumdayız. Teknemizde Kalamata'nın limanının iç kısmında Alarga'da duruyoruz ve çevremizi bugün görmüş olduğumuz arkadaşlar sardı. Genç yelkenciler. Çocuklar yol geçen anına çevirdiler burayı. Ups, ufak bir kaza. Şaka gibi. Çekiyorum. Müthişler. Biraz önce önden o kadar güzel geçtiler ki. Hadi bakalım Badem. Yavaş yavaş. Aferin benim güzel kızıma. Uyanamadım daha baba. Hadi bakalım. Güzel bakış. Gel bakalım. Yerleştir popoyu. Yerleştir popoyu. Koy popoyu yerine. Bay bay. Bye bye. Kalamata limanını terk eden minnak bir motor yat. Dün sabah daha da erken saatlerde bir şey çaldı, düdük çaldı. Olduğumuz yerde zıpladık resmen. 2 tane birbirinden güzel katamaran komşumuz var. Phantom Pajot'un da Leopard'ın da bu modellerini çok beğeniyoruz. 1 Ağustos 2025 Cuma günü yeni bilgisayarımızı aldık ve bugün Kalamata'dan inşallah ayrılıyoruz. 21 Temmuz'dan beri Kalamata'dayız. 10 gündür tahminimizden çok daha uzun süredir buradayız. Ve karşılama komitesi. Hadi. Kızım, ne oluyor? Bu ne gürültü, bu ne yaygara? Tamam geldik. Geldik, merhaba. Ne oldu, sen de mi geleceksin? Merhaba aşkım, merhaba. 21 Temmuz'da geldiğimiz Kalamata'dan ayrılmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Limanın içinde hiç hava yok. Dolayısıyla ana yelkenimizi açtık. Hazır mıyız? Kaptanı Derya. Hazırlık. Hadi bakalım. Emirimizi alacağız. İskele 20 derece. İleri rolanti. Boş ve düz. Boş ve dümen düz. 4 metreye sert hava yüzünden 35 metre zincir döşemiştik. Dün akşam Ancak. sancak. Oo, geride kaldı.
anda geliyor. Neyse bekle. Tamam, bekliyorum. Baksana nerede şey. Dün akşam 25 artı hava vardı limanın içinde. Gayet güzel tuttuk. Buranın dibinde bir sıkıntı yok. Güzel tutuyor. Yaklaşık 5 gün Kalamata'nın dış limanında kaldık. İç limana da girebilirsiniz. İç limana girdiğiniz zaman iskelelere aborda oluyorsunuz. Günlüğü bizim teknemiz için 8 euro civarıydı. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyor. Limanın içinde doğru dürüst ağaç olmadığı için bütün limanın geri iskele peki. İskele 20 derece. Geri rolantideyim. Nerede kalmıştık ha? Direkt limanın sıcağını üstünüze kusuyor. Okey. Çapamız çıkmış. Tamam canım. Dış limanda böyle beachler var. Bu beachlerin önüne demir attık biz. 5 gün burada kaldık. Gayet geniş bir liman. Çok da güzel demir tutuyor. İç limanda aborda olmak istemezseniz dış limanda Kalamata'da güzel bir alternatif. Koron şehri göründü. 1 Ağustos saat 4.30 suları. Karşıda kocaman bir kale duvarı görüyorum. Bu şehri bize yolda tanıştığımız Avusturyalı bir çift tavsiye etti. Bu bölgede oldukça vakit geçirmişler. Bu şehrin de tarihi gerçekten çok enteresan. Hem Osmanlı hem Venedik hem de Antik Roma dönemine kadar uzuyor. Kalamata'dan saat 1.30 civarı çıktık. Rüzgar 10 şiddetindeydi ve 5.5-6 knot hızla geldik. Çok keyifli yelken yaptık. Sadece bir kere tramola attık ve buraya kadar getirdi rüzgar bizi. Çok mutluyuz. Çok keyifli bir yelken seyrinin üstüne şimdi çok da keyifli bir şehri keşfedeceğimizi düşünüyoruz. Bakalım burada bizi neler bekliyor.